Evet sayın seyirciler, iyi günler. Şu anda müthiş bir yemek yiyoruz ve bu inanılmaz restoran Üsküdar'ın Çiçekçi Mahallesi'nde. Bu yemeği yememin tek bir sebebi var. Enerji depolamak. Çünkü bu enerjiyle birazdan Çiçekçi, Selimiye, Harem, Kadıköy ve Üsküdar arasındaki o leziz bölgeyi yine amaç ve sebep gözetmeden turlayacağız. Bir kere daha hoş geldiniz ve afiyet olsun. Evet, yemeğimizi yedik ve Selimiye ve Salacak arasındaki bölgedeyiz. Burası İstanbul'un eski ve güzel semtlerinden biri. İstanbul'da yaşamayan çoğu kişinin aklına ilk gelen yerlerden biri değil. O yüzden keşfetmesi daha zevkli olacak. Çevremize bakın, yani çoğunlukla 1950 yılında önce yapılmış apartmanlardan oluşuyor. Bir sürü burayı gezmeye değer kılacak tatlı detay var diyoruz ve hiçbir plan program olmadan ilk gözümüze kestirdiğimiz ara sokağa dalıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Bir yan sokağa döndük ve yine kendimizi efsanevi bir detayın önünde bulduk. Renk apartmanının kapısının önündeyiz. Tabela olarak çok estetik bir şey yok, el yapımı değil ama kullandıkları renkler ve ismiyle uyumlu oluşu sanki apartman değil de böyle 1993 üretimi tüplü bir televizyon logosu gibi. Burayı çok daha tatlı yapıyor. Bu apartmanın girişinde de metalden ceylan şeklinde yapılmış kapı süslemeleri var. Biraz gözümüzü kıssak buna aslında Art Nouveau ya da belki Art Deco diyebiliriz. Ama %100 Salacaklı tarzı ne olursa olsun. Evet, Salacak'ta kısmetimiz hep apartmanlardan açıldı. Yine bunları göstereceğim ama bu Cicim apartmanının balkon demirlerine bakın. Yelkenli silüetleri görüyoruz ve hatta denizi çağrıştıran kıvrımlar var. Bunların burada olması da tabii boşa bir şey değil. Çünkü yan sokaktan şöyle bir sağa bakınca karşımıza deniz çıkıyor. İstanbul'da Topkapı Sarayı'na kadar giden boş bölüm denizi görüyoruz. Gemiler geçiyor ve o manzara bu binayı inşa eden kişilerin gözüne takılmış anlaşılan. Hayır ya, oynamıyor. Şımarırsa bak kına apartmanı. Ama iyi bak. Evet. Demin geçen gençlerin dediği gibi gerçekten de oha Tuna apartmanı. Salacak ve Doğancılar'da gördüğüm bir mimari, artık detay mı denir ne var? Böyle kapıların üzerinde betondan martı şeklinde gölgelikler oluyor. Çok ilginç, yani ben bir tek bunları bu Salacak ve Üsküdar'ın Doğancılar semtinde gördüm. Buraya has bir şeye benziyor. Herhalde yetenekli bir usta varmış. İstanbul'un bir sürü semtinde olduğu gibi bu semtler de kentsel dönüşümden başına düşeni alıyor. Şimdi en sevdiğim işlerden birini yaparak izinsiz bir keşif gezisi yapacağız ve buraya dalıp bakalım neler göreceğiz. Olmanız uygun icap etmeyen yerlerde bulunmak ve avare avare gezmek veya plansız işler yapmak hayattaki rutinlerden alınan en güzel intikamdır. O yüzden böyle gezileri çok seviyorum. Bu bir. İkincisi, bu eski binaların günümüz mimarlarına ve iç mimarlarına ve dış mimarlarına ve yapı ustalarına öğretebileceği çok şey var. Bakın, en ince yerinde 4 santim bile olmayan bu merdivenler nasıl çat çat çat. Günümüzde böyle merdiven ustası bulamayız. Şimdi yukarı gelip odalara bakacak olursak, yani yazık işte, darma duman olmuş bir bina. Onu çok romantize etmeyeceğim. Ama lütfen şeye dikkat edin. Odaların genişliği. Günümüzde milyonlar sayılan apartmanlarda bu kadar geniş oda göremeyeceksiniz. Bunun iki sebebi var. Bir, kentsel dönüşümdeki kar marjları. İki, yeni yapı yönetmelikleri. Onların bizden neler götürdüğünü şimdi üst katta hep beraber göreceğiz. Evet, bir evin salonundayız. Dışarıdan baktığımızda ne kadar mütevazi bir apartman, salonu ne kadar geniş. Ve şu camın bütün cepheyi kaplaması, buradan bütün sokağın görülmesi, oradan öbür köşenin görülmesi. Burada da isteyene pencere, isteyene balkon kapısı. Kocaman da balkonu var. Yani tabii günümüzde balkonsuz ev kalmadı denemez ama burası vaktiyle mütevazi bir evdi. Yani dönem şartlarına uyarlarsak eskiden
bu evi sahiplenebilecek bir aile aynı paraya böyle bir yer hayatta bulamaz. En azından İstanbul'da. Kalabalıklaşmanın ve yavaş yavaş kısılan ekonomik mengenenin güzel bir kanıtı. Ya tabii ben hep biraz romantik bir adamım. Yani geçmişi günümüzden daha iyi görmeye meraklıyım ki tabii bu evde de hani inanılmaz ha 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 hu gustolu bir hayat sürülmedi. Tabii her dönemin kendine has dertleri var. Zaten bir atasözümüz ne demiş? Ne kadar insan o kadar dert. Şuna ben dede camı derim. Çünkü hep dedenin babaannenin evinde bu cam vardır. Ne kadar hoş. Yani böyle detaylar tabii içinde büyüyünce kendi hafızalarını, anılarını ve duygularını kodluyor insanda. Çok şey ya, şöyle geçmişe bakan bir filtre gibi. Dede camı, aman abi. Size böyle boş terk edilmiş apartmanlarda yürürken bir tüyo vereyim. Şimdi normalde nasıl yürürüz ayaklara bakınca? İleri geri gider ayaklar, böyle böyle gider. Şimdi böyle yerlerde yürürken böyle yaparsak Allah gitti. Yani bir şeye çarpabiliriz, takılabiliriz, düşebiliriz. O yüzden böyle bir G harfi gibi önce geri sonra yukarı. Önce geri sonra yukarı adımlarla gidersek ben böyle çıktığım için mesela burada bu televizyon antenine takılmıyorum ama normal çıkmaya çalışsam hop gitti. Ya bir gün inanıyorum ki bir müteahhit aynı şeyleri yaparak yine yeni ama bu eski detayları muhafaza eden bir ev inşa etmeye çalışacak. Yani o kadar proje yapılıyor. Milyon liralık, milyon dolarlık evler. Hani bir tanesinde girişinde el yapımı tabela olabilir. Yerlerinde elle dökülmüş karolar olabilir. Bir gün inanıyorum ki bir cep hikayeleri izleyicisi bu detaylardan ilham alarak böyle bir inşaat projesine ilham alacak belki. Selimiye'deki bu binanın çatı katındayız ve bu çekimin yapıldığı günden bir gün sonra da Cumhuriyet 101 yaşına basacak. Atatürk'ün resmi de burada asılıymış. Bu binada eskiden kalan detaylardan biri. Diyoruz ne mutlu Türk'üm diyene. Şurada yetişen bitki hala yıkıntıların arasında boru otu denilen yanılmıyorsam datura ve her şeye rağmen burada hayatta kalmış bu çiçek. Sizlere bir kulağınıza küpe olsun. Bir yerden çıkarken bitti diye hızlı çıkmayın. Çünkü genelde böyle takılma, düşme falan hep en son çıkışta olur. Gezerken bir sıkıntı yaşamazsınız. Çıkıyorum diye hızlanırsın. Orada işte bela gelir, öyle başını bulur. Evet, burada yakın tarih arkeoloji çalışmalarımız devam ediyor. Bakın dikkat edecek olursanız bu kapı vaktinde onarılmış, daha küçük bir kapı takılmış. Boşlukları gazeteyle doldurmuşlar. Şimdi gazetelerde parçalara bakıyoruz. Şurada gözüktüğü gibi Chatmaster canlı sohbet servisi diye bir şey var. Bu ilginç resimler işte köpecik var, kuş var, kalp var. Bunlar eski model cep telefonlarının arka planları. Bunları satıyorlardı. Millet de para veriyordu böyle arka planına resim almak için. Tarihe bakıyoruz. 2 Haziran 2007. Yani neredeyse 17 yıl öncesi. İşte zaman böyle geçip gidiyor. Sonra bir bakıyorsun birinin kapı pervazına Chatmaster olup gitmişsin. Buraya geliyoruz. Ana bu böyle bir sanat çantasına benziyor. Abo. Evet sayın seyirciler, cep hikayelerinde güzel bir keşif yaptık. Bunlar birinin cidden Ebru çalışmaları evde kalmış. Ne kadar da güzel. Niye bırakmışlar ki? Ben bunu alıp giderim kardeş. Normalde böyle evlerden eşya almam ama bu yıkıntıya bırakılmaması gerekiyor. Burada da çantada Gülay diye bir isim yazıyor. Eğer bu resimlerin sahibi sizseniz Gülay Hanım, cep hikayelerine yorum yazabilirsiniz. Ebru çalışmalarınız ressam ve eksantrik Cevdet Mehmet Kösemen'in himayeleri altında güvencededir. Diyor ve camdan atlayarak buradan çıkıyoruz sayın seyirciler. Chatmaster'da görüşmek üzere. Allah. Evet, çoğu zaman sorular alıyorum
gideceğiniz yönü nasıl tayin ediyorsunuz, nasıl geziyorsunuz diye çok basit bir aritmetikle size burada açıklayalım. Şimdi burada iki yol var. Ya bura ya aşağı. Bir saniyede anlıyorsun. Neresi daha büyülü? İncir ağaçları bitiyor. Çok eski bir apartman var. Yokuş. Camdan seken ışıklar stüdyo gibi aydınlatmış. Tabii büyü burada. İki rehberim var, iki gözüm ve neyin büyülü olduğunu anlayabilme hissi ki onu da Allah her canlıya bahşetmiştir. Mimarların bir takıntısı vardır. Ağaç görünce hani normal bir insan ne der? Aa ne güzel, gölgelik falan. Mimarlarda şöyle bir takıntı olur. Kökleri yapıya zarar verebilir. Kökleri betonu delebilir. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani bak bu bina kaç yıllık? Dibinde de incir ağacı çıkmış. Ben evimin önünde incir ağacı olmasını isterdim. Aynı evden iki tane olsa tamam mı? Birinde incir ağacı var, birinde yok. Bana incir ağaçlığı verin. Mimar arkadaşlar ne der bilmiyorum. İncir ağacının 3 metre ötesinde de bu sefer başka bir dayanıklı ağaç ki İstanbul'un çoğu yerinde görebilirsiniz. Buna işte koku ağacı, yağ bitkisi falan garip garip isimler vardır. Latince ismi Ailanthus. A-L-I-A-N-T-H-U-S. Yine binayı güzelleştiren şeylerden biri. Kocaman da olmuş. Kaç lira bakayım? Başka ülke parası. Evet. Ukrayna parası bu. Bak şuradaki şey Ukrayna'nın sembolü. Burada herhalde Rus biri var ya da Ukrayna biri var ama yırtıp atmış. O bizim teyzem. Üçüncü buluşum bu. Demek ki burada biri onu böyle bir sürü parayı yırtmış atmış gitmiş. Bizim kanalımız vardı ama gitti. Ne konuda yayın yapıyordunuz? Komiklikler. Güzel. Bir abonemiz vardı ama gitti. Ah be niye gitti? Benim babam izin verdi. Neyse büyüyünce yine açarsın. Yenisini yaparsın daha popüler olur. Açarsanız da cep hikayeleri diye bulun, takip edin. Hadi iyi oyunlar. Fiziksel oynayan insan görmek çok mutlu ediyor beni ya gerçekten. Bu sokakta belki atıldığı yerden kendi imkanlarıyla türemiş ve coşmuş bir yuka ağacı görüyoruz. Ve bu yerini o kadar sevmiş ki belki sürekli güneş aldığı içindir. Görüyorsunuz Allah meyve vermiş. Bir tanesi de çıktı. Küçükken hiç unutmam bu yuka şeylerin ucu bayağı sivridir. Böyle kılıç alıp böyle diye şey yapardık. Sürekli kardeşimi bıçaklardım. Deşerdim. Ben de yaramazdım. Salacak'ta yine başka eski bir binanın bahçesindeyiz. Ve burada benim İstanbul'un hiçbir yerinde görmediğim çok eksantrik bir yer karosu tarzı var. Abstrakt üçgen ve dairelerden oluşmuş. New York'ta Museum of Modern Art'ta olsa herkes gider bakar ama burada Salacak'ta yerlerde. Bir de burada bir immin geldi, bir yaramaz. Oh be. Çok tatlı. Böyle ele gelen kedi de az bulunur. Şu karolar kadar nadir bir şey yani. Şehir arasında kalmış bahçelerde çok büyük bir günümüzün sevilen kelimelerindendir ya biyolojik çeşitlilik var. Bu saksının altını kaldırdık ve büyük boydaki yer solucanlarından bir tane çıktı. Bir tane de küçüğü çıktı. Bunların benim için küçüklükte güzel bir anısı vardır. Üsküdar'da otururken böyle solucanları açıp biz de bulurduk çocukken. Sonra bir arkadaşımız kulağımıza şey çalmıştı. O zamanlar Fenomen diye bir dergi vardı. Bilinmeyen olaylar, mistik olaylar bunlar anlatılırdı Fenomen'de sürekli. İşte o arkadaş da sözüm ona Fenomen'de okumuş. Diyor ki İstanbul'un altı tünellerle dolu. Şu anda bile izleniyoruz. Yerin altında toprak mı var sanıyorsun diye böyle bizi korkuturdu ve bu solucanları bulunca da şey derdi. Fazla bakma. Yer altında çok büyük tüneller var ve böyle araba kalınlığında solucanlar geçiyor gece oradan filan. Of. Öyle korkuttururduk. Keşke tek korkacak şey bunlar olsun ama. Bir anda apartman gezerken buraya nasıl geldik ben de şaşırdım ama. İnanılmaz bir köşk var burada. Herhalde kilitlidir derken kapıyı bir ittik. Ana! Gelin bakalım inşallah kimse yoktur içeride. Böyle bambaşka bir yerle karşı karşıyayız.
Art Deco üslupta yapılmış bu yuvarlak cepheli, son derece zarif bir bina. Dönemin güzel villası herhalde. Evet sayın cep hikayeciler, bugünün kısmeti de kaçak gezilerden açıldı. Artık girmişken bırakmak olmaz diyoruz. İnşallah biri bizi yakalamaz. Ama bu bakir bahçeye de bakmazsam gece rahat uyuyamayacağım. Evin içinde bir ampul yandığını görüyoruz. Yani günümüzde sadece Bodrum'da, Çeşme'de bulunabilecek lükslükte bir villaymış döneminde. Sonra çevresinde şehir büyümüş. Orman gibi de bir bahçesi var. Şimdi şöyle girip şuradan bir aşağı bakacağız. Fazla ses yapmadan bakalım neler bulacağız. Aman tanrım sayın seyirciler. Şuraya bak yani palmiyeler, incir ağaçları, sarmaşıklar, orkideler, iğde ağaçları. Bunlar işte İstanbul'un Akdeniz şehri olduğu zamandan kalan son kalıntılar. Artık İstanbul daha kalabalık, başka bir kisveye sahip, başka bir tip şehir. Burada gördüğümüz detaylar, yani bir evin bahçesinde palmiye ağacı çıkması filan ya da bahçende merdivenin böyle bir trabzanı olması, böyle detaylar artık rastlanmayan, daha kibar bir zamandan kalan yadigarlar. Jurassic Park. Buranın efendisiyle karşı karşıyayız. Kendisi yanımızda duruyor. Şuna bakın. Herhalde 5 tür zührevi, 6 ya da 8 türde zihinsel hastalık taşıyordur. Gözlerinin arkasında tek bir düşünce bile yok. O bir tosun. Gayet kabarık bir suç sabıkası var. Bu yüzden E-Devlet'e giremiyor. Şuna bak. Bak yine çıktı. Tuileries Romain Boyer diyerek Fransızcayı katlederek telaffuz edeceğim. Marsilya kiramidi denen eski villaların çatılarında kullanılan tür kiremitler burada bir deste bulduk. Burada markası var. Bunlar marka olarak kendilerine bir kuğu seçmişler. Yani çok cüretkar konuşmayayım da bir en az 50 yıllıktır bu. Çok daha eskidir büyük bir ihtimalle. Bir de bu durduğumuz yerde de elle yapılmış yer mozaiklerinin kaybolup gitmiş örnekleri var. Yani bu bahçe belli ki zamanında böyle mozaiklerle kaplıydı. Roma, Helenistik dönem falan böyle bir şeye gerek yok. Yani 1930'lardaki İstanbul bile artık bizim için başka bir uygarlığa geçtim. Başka bir gezegen herhalde. Burada da bu villanın su pompasını görüyoruz. Vaktinde İstanbul Su Şebekesi'ne bağlı değilken her evin, her köşkün kuyuları olurmuş. Bu da o kuyudan su çekmek için kullanılan pompanın son kalıntısı. Hala rutubet geliyor ki içinde tonlarca salyangoz uykuya dalmış ki gerçekten görülmesi gereken bir manzara. İşte doğa böyle insanlığın eski kalıntılarını parça parça geri alıyor. Eskiden su akan çeşmeden ey bak şimdi salyangoz akıyor diyerek ufakta bir şiir yazmış olduk. Farkındasınız değil mi? Şu an en popüler olan mekanları falan düşünün. Bir 80 yıl sonra hepsi aynen böyle. Kediler, salyangozlar. Zamanın pençesinden kimse kaçamaz diyoruz ve basılmadan bu inanılmaz sırlar villasını terk ediyoruz. Gelin maceranın geri kalanını sokaklarda aramaya devam edelim. Evet, bir random köşeyi döndük sayın seyirciler ve bu apartmanın kenarında tarzından tanıdığımız duayen bir Türk sanatçısının eserleri var. Bedri Rahmi Eyüboğlu elinden çıkmış mozaikler Salacak'ta bu apartmanın boş köşesini süslüyor. Gerçekten çok enfes bir karşılaşma. Bedri Rahmi Eyüboğlu Türkiye'nin bence en iyi ressamlarından biridir. 3. Levent'te, Üsküdar'da, Karaköy'de pek çok binada mozaikleri gizli sırlar gibi saklanmıştır. Şehirde dolaşmanın en güzel sürprizlerinden biri Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir eserine denk gelmektir ve bizde de burada talih gülümsedi. Çok hoş. Evet sayın seyirciler, burası Rimini desek beğenirsiniz, Portofino desek beğenirsiniz ama burası Salacak. Dünyanın en şahane manzarasına sahip olan güvenlik kulübesinin önündeyiz. Bu müthiş manzaralara bakarak Akdeniz manzaralı bu sokaklardan bilinmez bir hedefe doğru bakalım neler göreceğiz. Gerçekten yani vaktiniz varsa yapabileceğiniz en değerli şey budur. Sıfır harcama,
%100 tatmin. Çıkın ve İstanbul'un eski semtlerinden birinde kaybolun. Çok romantik olmaya gerek yok. Yani kafanızı dinlendirin. Çünkü insanın bir ihtiyacıdır. Hiçbir şey yapmadan gezinmek, avarelik etmek. Her ihtiyaç gibi o da fazlası zarardır ama o olmadan da yaşayamayız. Evet, masallardan çıkmışa benzeyen bu dar sokağın önüne geldim. Şimdi daha da masalsı bir şey var ama onu görmek için biraz off-road gitmemiz gerekecek. Buradan İstanbul'daki sayılı anıt ağaçlardan biri galiba. Çünkü çok garip bir ağaç var ileride. Ona doğru gidiyoruz. Gerçekten köklerin nerede bitip dalların nerede başladığını anlayamadığımız karışıklıkta. Kayaların içine büyüyen bir ağaç. Yani bak buraları kaya, bunlar kök. Ama şu dal sanki iki ağaç birden iç içe geçmiş. Çok acayip. Yani bunların arasında bulunmak, temas etmek ne kadar tabii bir ruhsal ihtiyaç. Belli bir yaşa gelince canlılar, ağaçlar da dahil olmak üzere böyle farklı, yarı tanrısal bir hava kazanıyor. Öf! Daha uzun ömürler versin diyoruz ve bu ağacın köklerinde soluklanıyoruz. Oh şöyle, yatılır. Müthiş bir gezinin daha sonuna geldik. Bu Salacak, Selimiye bölgesinin belki 1/10'ını gezmişizdir. O kadar maceralar yaşadık ama haritaya dökseniz hepsi 3-5 sokak falan kalır. Gerçekten yaşam ve tarih dolu bir semt ve İstanbul'un başka hiçbir yerine benzemiyor. Şehrin merkezinde, denizin dibinde ama bir o kadar da İstanbul'da hani popüler hayatlar sürenlerin hiç aklına gelmeyecek bir köşede. Müthişti yani şu ana kadar yaptığımız bölümlerden farklı olarak inanılmaz metruk mekan gezileri yaptık. Çok güzel manzaralar gördük ve şiir gibi bir gün batımında Salacak sokaklarında bu bölümü noktalıyoruz. Çok ilham verici bir yer. Yani gerçekten burada kimler otursun sorusuna evet, yeni abonelerimiz de arkada. Bu arada sizin böyle oyun alanında bir tane videonuz var. Var oyuna. Evet. Profiliniz siyah mı? Evet doğru. Tam doğru. Evet. Buranın en güzel yanı macera ve sessizlik. Macerada biz 1 lira bulmuştuk. Oha! İki dolandırıcı geldi. Evet. 1000 lirayı nereden buldunuz? Yerdeydi. Evet, orada bulduk. O karşı yok. Vay anasını. Macera dolu bir semt, yaşam dolu bir semt ve hayatın hala bizim çocukluğumuzda hatırladığımız şekliyle geçtiği bir yer. Salacak'tan hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Herkese el sallasın bakalım. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı Zile de unutmayın. zile de bassınlar. Evet. Tamam. Zil hangisi ki? Çan. Ne bileyim işte zil gibi bir şey var o. Bildirimler ötesi. Evet işte bunları yapın, bizi izlemeye devam edin ve nerede olursanız olun esrar duygusunu kaybetmeyin. Herkese sevgiler. Görüşürüz. Görüşürüz.